Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugünkü videoda sizlere Down sendromu ile ilgili bildiklerimi ve düşündüklerimi anlatmak istiyorum. Öncelikle neden böyle bir video çekmek istediğimi açıklamak istiyorum. Çok sık gebe ultrasonografisi yapan bir radyoloji uzmanıyım ben. Hem 3. ayda hem 5. ayda yapıyoruz bu ultrasonografileri. Gebelik dönemindeki anne adaylarımızda, ailelerde, özellikle ilk bebeklerde, ilk bebek bekleyen kişilerde Down sendromu ile ilgili biraz fazla endişe, biraz fazla telaş olduğunu görüyorum, gözlemliyorum. O yüzden bu konuda bir şeyler paylaşmak, fikirlerimi, bilimsel gerçekleri ve kendi fikirlerimi paylaşmak için bu videoyu hazırlamış bulunuyoruz. Şimdi efendim öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Down sendromu bir kere bir hastalık değil. Down sendromu bir genetik farklılıktır. Down sendromlu bireyler tedavi edilmesi gereken kişiler değildir. Yasalarımız bize anne karnındaki bir bebekte Down sendromunu tespit edebilirsek eğer bu gebeliği sonlandırma hakkını ailelere vermektedir. Yapılan en önemli iş bununla alakalı. Gebelik döneminde gebeliğinizi takip eden kadın doğum uzmanları bu yasal hakkınızı çiğnememek için sizlere Down sendromu ile ilgili tarama testlerinin yapılmasını öneriyorlar. Bunu bazı arkadaşlarımız vakit meselesi olduğu için bazı arkadaşlarımız detaylarla anlatıyor. Bazı arkadaşlarımız çok anlatamıyorlar vakitleri olmadığı için, başları kalabalık olduğu için bir testleri yapıyorlar direkt olarak. Şunu belirtmek lazım. Anne karnındaki bebekte Down sendromu yok. Bunu söyleyebilmek için yapacağımız tek bir inceleme var. O da anne karnından iğneyle su alıp bu suyun içerisinde bebeğe ait hücreleri tespit edip bu hücrelerin içine bakmak. Çünkü Down sendromu bir kromozom anormalliği. Kromozom sayısında fazlalık. Diğer bütün yöntemlerle kan testleri, işte zeka testi diye geçer, fetal DNA test dediğimiz annenin kolundan kan alınarak yurt dışına gönderilen test, yeni çıkan 5 yıldır falan kullanıyoruz. Bu testlerin hepsinde her zaman küçük hata payları mümkündür. Peki ne yapacağız? Her gebeye amniyosentez dediğimiz anne karnından su alma işlemini mi yapmalıyız? Hayır. Bu işlemin de kendisinin bir takım riskleri var. Ortalama bir rakam verirsek 200 amniyosentez işleminden birinde düşük, yani bebeği kaybetme, işleme bağlı bebeği kaybetme söz konusu. O yüzden bu da tercih edilen bir yöntem değil. Benim gebelere tavsiyem şu oluyor. Bu konuda çok endişe etmeye gerek yok. Gebelik sürecinde Down sendromlu bebeklerin hepsi gebeliği tamamlayamıyor. Bu bir. Down sendromuyla doğan bebekleri geri döndüğümüzde ultrasonografilerine baktığımızda bunların yaklaşık %30'unda ultrasonografide hiç bulgu olmadığını da görüyoruz. Yani buradan çıkan sonuç bizim gebelik ultrasonografisinde radyoloji uzmanı olarak derdimiz Down sendromlu bebekleri yakalamak değil. Bizim derdimiz doğum sonrasında acil müdahale gerektirebilecek problemler var mı? Daha ciddi hastalıklar var mı? Bunlara bakıyoruz daha çok. Tabii ki Down sendromu kuşkusu uyandıran ultrason bulguları var. Bunlara girmeyeceğim şimdi. Bunlara da bakıyoruz. Gerek olursa aile diyoruz ki ya bunlar bizi birazcık kuşkulandırdı. İleri test yapalım. Size önerimiz bu şekilde diye belirtiyoruz. Bebek bekleyen ailelere, anne adaylarına, babalara tavsiyem şu. Down sendromu ile ilgili çok endişeye kapılmayın. Çünkü Down sendromu demin de söylediğim gibi bir hastalık değildir. Tedavi edilmesi gereken bir hastalık değildir. Down sendromu bir genetik farklılıktır. Ve Down sendromlu bireyler normal bireyler gibi hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ufak tefek farklılıklar var. Onlara değineceğim şimdi. Şimdi bir kere Down sendromu bebek dünyaya geldikten sonra bunların yaklaşık %15'i ilk yılını tamamlayamıyor maalesef ki. Down sendromlu bireylerin yaşam standartları bazı özellikler arz ediyor bize. Bunlardan en önemlisi Down sendromlu bireylerin tek başlarına bir yaşam kurabilmelerini, yani tek başlarına yaşayabilmelerini ya da aile kurabilmelerini beklemiyoruz. Ama günümüzde yapılan eğitim çalışmaları, özel eğitim merkezleri, bu konudaki rehabilitasyonlar Down sendromlu bireylerin çalışmasını olarak sağlıyor, iyi eğitim almalarını olarak sağlıyor ve aile içerisinde gayet güzel hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Bazı konular var, hastalıklar var. Onlara değineceğim. Down sendromlu bireylerde bazı hastalıklar biraz daha fazla gözüküyor. Bunlar ne diye sıralarsak doğumsal kalp hastalıkları, mide, sindirim sistemi, bağırsaklarla ilgili sorunlar, katarakt gibi göz hastalıkları, Alzheimer benzeri bir bunama çeşidi, tiroid bozuklukları, iskelet anormallikleri ve aslında bence en çok sorun çıkartan konulardan bir tanesi de sık geçirilen enfeksiyonlar. Yani Down sendromlu bireylerin yaşamlarında, özellikle çocukluk dönemlerinde biraz daha aile için zorlu hastalık dönemleri söz konusu olabiliyor. Ama genelde bunların üstesinden geliniyor. Down sendromlu bireyler aslına bakarsanız son derece mutlu.
son derece güler yüzlü, sevgi dolu bireylerdir. Ben özellikle şunu üstüne basarak söylemek istiyorum. Down sendromu korkulacak bir hastalık değildir. Down sendromu olma ihtimalini arttıran tek şey, riski arttıran tek şey, bilinen tek etken hamilelik yaşıdır. Hamilelik yaşı ilerledikçe Down sendromlu birey olma ihtimali bu doğumda artar. Fakat Down sendromlu bebeklere sahip anneleri düşündüğümüz zaman bunların çoğunluğu 35 yaşından küçük annelerdir. Yani Down sendromlu bebek sahibi olmak için ileri yaşta olmak şartı yok. Her yaş grubunda olabiliyor. Bu konuda çok fazla endişe etmeye gerek yok. Down sendromu bir hastalık değildir. Down sendromlu bireyler toplumun bir parçasıdır. Tahminen dünyada 6 milyona yakın Down sendromlu birey olduğundan bahsediliyor. Ülkemizde bu konuda çok iyi çalışmalar var. Down Sendromu Derneği çok başarılı bir dernek. Bunun sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bizlerin desteklerine ihtiyaçları var. Biz hekim olarak Down sendromu bebeklerle ilgili, anne karnındaki bebeklerle ilgili bakılması gereken her şeye bakıyoruz. Aileyi bu konuda oldukça detaylı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Ama bu böyle gebeliğinizin tadını kaçırmaya değecek bir şey değil. Ben en çok bunu söylemek istiyorum. Down sendromlu bireyleri, bebekleri, çocukları çok seviyorum. Bunu mutlaka belirtmek istiyorum. Bizim ultrasonografide Down sendromu taraması için nelere baktığımızı, ense kalınlığı ya da ikili test dediğimiz şeyle ilgili bir sonraki videoda size çok güzel bilgiler paylaşacağım. Burada çünkü çok kritik şeyler var. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.